İsrail'i dizginlemek mi? İran'ı caydırmak mı? Dünyadaki en büyük silah nedir biliyor musunuz? Belirsizlik. Şimdi İran da aslında buna oynuyor. Bu yığınak ne anlama geliyor diyor sorduğumuzda 3 tane ihtimali belki söyleyebiliriz. Birincisi, bu gerçekten bir askeri operasyon hazırlığı. İkincisi, İran'ı masada tavize zorlamak için bir güç gösterisi. Tabii ki İsrail'i kontrol altında tutma stratejisi. İran'a karşı yapılan yığınak ne anlama geliyor? Bu kesin bir savaş mı? Şimdi tabii mesele burada savaş kazanmak mı, zaman kazanmak mı sorusunu daha hala çok yanıtlanmadığı bir sürecin içerisindeyiz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri en kudretli uçak gemilerinden birini gönderdi. Abraham Lincoln uçak gemisi muharip gemileriyle beraber, savaş gemileriyle beraber Basra Körfezi'nin kıyılarına hemen yakınına konuşlandı. Ve tabii biz de bir savaş yakında diye de heyecanlanmaya başladık. Şimdi burada yapılan yığınak, evet her yığınak bir savaş değildir ama yapılan yığınağın da savaş ihtimali olduğunu bize gösterir. Aslında tam da bu sürecin de göbeğindeyiz. Çünkü baktığımızda bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten şu anda mevcut kendi müttefik ülkelerinde bulunan üsleriyle beraber İran'ın vurulabilmesi veya daha önce 12 günlük savaşta biliyorsunuz B-12 bombardıman uçaklarıyla bilhassa nükleer tesislerin, Natanz gibi, İsfahan gibi nükleer tesislerin vurulmasında da destek almıştı bir şekilde, örtülü veya açık bir şekilde. Ama şimdi uçak gemisini göndermesi acaba daha büyük bir harekatın, işte bir işgal mi, bir hava bombardımanı mı, yoksa sadece denizden atılacak füzelerle vurulması mı şeklinde soruyu karşımıza çıkardı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten son dönemde Körfez'e ek savunma sistemleri, deniz unsurları ve istihbarat kapasitesi gönderdiğini gördük. Ve karşılığında ne var Gülsüm Hanım? İran. İran'da biliyorsunuz şu andaki en önemli meselelerden biri İran'ın nükleer çalışmalarından ziyade balistik füze kapasitesini sınırlaması. Özellikle tabii İsrail'i tehdit edecek vaziyete gelmemesi, olmaması ve yanı başındaki müttefik ülkelerine vuracak kapasitede olmaması. Dolayısıyla bu görüşmelerde de biliyorsunuz hem Umman'da hem Cenevre'de birinci madde buydu. Ama İran tarafı da evet biz müzakere ederiz ama nükleer müzakeremizi yapalım biz. Her zaman bunu yapıyorduk. Şimdi nereden çıktı bu balistik meselesi diye bir cevap verdi. Hem Arakçı hem de Hamenei tarafından da bu cevap geldi biliyorsunuz. Nükleer çalışmalarımızı barışçıl yollardan devam ederiz. Buyurun isterseniz kontrol edin. Ama balistik füze meselesine geldiğiniz zaman burası bizim kırmızı çizgimiz dediler. Ve İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuşlanmasına, bu askeri kapasitesini arttırmasına karşılık füze üretimini arttırdığını duyurdu. Aslında dünyadaki en büyük silah nedir biliyor musunuz? Belirsizlik, tahmin edilemezlik. Şimdi İran da aslında buna oynuyor. Ve Arakçı biliyorsunuz yazmış olduğu bir kitap var 2017'ler, 16'larda yanlış hatırlamıyorsam. Orada da özellikle İran'ın dış politikasının, İran'ın aslında hamlelerinin bir satranç hamlesi gibi olması gerektiğini ifade ediyor. Zaman kazandırıcı, manevracı, yani karşı tarafı yıldıran ve caydıran bir anlayışta olmasını savunuyor ki Arakçı şu anda Dışişleri Bakanı söylemleriyle sahadaki karşılığı aslında bunu örtüşüyor. Zaman kazanmak meselesi ve manevra alanını mümkün mertebe genişletmek. Peki 3 tane ihtimal şu anda karşımızda. Yani bu yığınak ne anlama geliyor diyor sorduğumuzda 3 tane ihtimali belki söyleyebiliriz. Birincisi, bu gerçekten bir askeri operasyon hazırlığı. Düz olarak bakarsak. F-35'ler, 80 adet yanlış hatırlamıyorsam. İşte gemiden karaya atılacak olan seyir füzeleri. Amerika tam kapasite uçak gemisini gönderdi. İkincisi, İran'ı masada tavize zorlamak için bir güç gösterisi. Bir şov. Donald Trump bunu sever biliyorsunuz. İşte Venezuela'da bunu bir şekilde gösterdi. Diğer bölgelerde, Grönland'de söylemsel olarak gösterdi ama İran'daki bu gemi olayı, uçak gemisi olayı gerçekten bir güç gösterisi ve İran'ı tamamen pes ettirmek, ellerini havaya kaldırmak için yapılmış bir güç gösterisi mi? Bu soru önemli, bu ihtimal önemli. Bir de tabii ki İsrail'i kontrol altında tutma stratejisi. Yani buradaki mesele İsrail'in İran'ı vuramayacak kadar kapasitesini veya gücünü düşürmek. Bir taraftan da İsrail'in sürekli işte Donald Trump'ı zorladığı şey biliyorsunuz, saldır, vur. En son biliyorsunuz gitti Beyaz Saray'a, orada 7. defa görüştü. Yani Trump'ın suratında da artık bıktım senden dercesine bir ifade vardı biliyorsunuz ama her ne kadar birbirlerini sevmeseler, bunu biliyoruz net bir şekilde. Ama Amerika ile İsrail'in sonuçta bir değişmez, ebedi bir müttefiklik ilişkileri var. Gene görüştü. Burada yüz yüze görüştürecek olan mesele neydi? Hep onu konuştuk. Peki Gülsüm Hanım, bu bir caydırıcılık savaşı mı? Bir de onu söylememiz lazım. Savaş demişken bence şunu da ifade etmek gerekir, altını çizmemiz gerekir. Savaşlar, yani savaş tarihine baktığımız zaman genel olarak zaruret halinde çıkar. Niyet halinde değil. Yani Amerika ben niyet ettim İran'a saldırmaya diye bir duyguyla İran'a saldırmaz.
mecbur kalırsa, bu bir zaruriyet doğurursa saldırır. Ki Afganistan operasyonunda, Irak operasyonunda bir zaruriyet vardı. Çünkü yeni Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesinde artık Afganistan ve Irak coğrafyasına, işte Arap Baharı süreciyle bugüne gelen süreci, bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya müdahale olması, askerin girmesi gerekiyordu. İran'da bir mecburiyet var mı, böyle bir mecburiyet? Ben göremiyorum. Mecbur olduğunu hissetse bile böyle bir çılgınlık olacağını da Trump'ın tahmin etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu klasik caydırıcılık teorisinin güncellenmiş bir versiyon olarak da belki değerlendirebiliriz Gülsüm Hanım. Ve İran'ın balistik kapasitesini arttırması, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye Patriot'larını ve diğer taht sistemlerini yerleştirmesi ve Körfez ülkelerinin de buna karşılık alarma geçirmesi aslında bunun tam anlamıyla bir savaş değil de kontrollü bir gerilim atmosferi yaratmaya çalıştığını belki söyleyebiliriz. Çünkü bunu Körfez ülkeleri de biliyorsunuz ilk gemi geldiğinde de hemen açıklamalar yaptılar. Biz üslerimizi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması için kullandırmayacağız. İran müsterih olsun mealinde açıklamalar vardı. Çünkü onlar da görüyorlar ki herhangi bir riskte ilk vurulacak olan topraklar Körfez toprakları. Yani Amerika'nın bulunduğu üsler. İran da şöyle dedi ona karşılık. Biz dedik karşı komşu ülkelerimizi hedef almayacağız ama Amerikan üslerinin bulunduğu toprakları hedef alacağız. Bu ne demek? Yine siz o ülkeyi hedef alıyorsunuz. Yani değişen bir şey yok. Dolayısıyla burada bölgesel bir yangına, meselenin dönüşmemesi için Gülsüm Hanım, Trump'ın da ihtiyatlı bir duruş sergilemeye çalıştığını ben aslında düşünüyorum. Yani yanlış bir hesap, yanlış bir füzenin atılması ve yanlış bir hedefin vurulması demek bu kıvılcım belki hesaplanan meselenin büyük bir bölge yangınına dönmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bir de İsrail faktörünü de ayrı değerlendirmemiz gerekir. Yani bu yığınak İsrail için mi yapıldı? Bu soruyu da belki cevaplamamız gerekiyor. Şimdi tabii İsrail İran'ın balistik programını varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. Yine konuştuğumuz gibi İsrail'in artık o demir kubbesinin, o Iron Dome'unun erişilebilir olduğu, geçilebilir olduğu ve delik deşik olduğunu da gördük. Ama İsrail gerçekten birçok noktayı vurdu, başardı. Şimdi İsrail dedi ki eyvah benim demir kubbem İsrail'in elindeki balistik füzelere karşılık koyamıyor, engelleyemiyor. O zaman bu benim için bir varoluşsal tehdit. Bunun yok edilmesi, bunun engellenmesi gerekiyor dedi. Ve Tel Aviv şöyle dedi hatırlayın. Amerika durdurmazsa ve vurmazsa biz vururuz ve durdururuz dedi. Hatta Netanyahu Trump'a meydan okudu. Amerika'ya meydan okudu. Yani biz sizin için varız. Biz sizi kuran bizim kurucu babalarımız da böyle hani işi biraz yine teolojik bir yere vardırmaya çalıştı. Yani yapacaksın, mecbursun demeye getirdi. Peki Amerika Birleşik Devletleri burada duygusal mı davranacak? Evet İsrail bizim ebedi dostumuz. Hemen onun için biz müdahale etmeliyiz mi diyecek? Yoksa dur bakalım ya öyle biz İsrail'in artık tuzağına düşmek yok. Hani biz de sonuçta çıkarlarımızı korumalıyız diyerek ayrışacak mı? Yani mesele Amerika yığınak yaparak İran'ı caydıracak mı yoksa İsrail'i dizginleyecek mi? İki şey var. Tekrar söyleyeyim. İsrail'i dizginlemek mi? İran'ı caydırmak mı? İki aslında burada kompartıman mesele olduğunu söylememiz gerekiyor. Donald Trump'ın kafasındakiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin masasındaki ihtimalin ayrı olduğunu düşünüyorum. Donald Trump kesinlikle İsrail'i dizginlemek istiyor. Yani artık yeter diyor içinden. Ve seçimler de yaklaşıyor biliyorsunuz İsrail'de ve Netanyahu'nun koltuktan düşmesini bence heyecanla bekliyor. Hani bu demek değil ki Trump hayırdır Siyonist değil mi Trump veya Trump? Hayır onu zaten biliyoruz. Yani Gazze planları yaptıkları her şeyi biliyoruz. Ama Netanyahu ile şahsi meselesi var. İstemiyor ve Netanyahu'nun kendisi de bence sırtına büyük olduğunu düşünüyor Gülsüm Hanım. Şahsi fikrim bu. Bir de tabii İran'ın bu nükleer programı ve füze kapasitesine baktığımız zaman, yani füze programlarına baktığımız zaman aslında genel olarak İran'ın o 12 günlük savaşta da görmüş olduğumuz gibi yani o Amerika'nın İran'a saldırdığı zamanda da nükleer tesisler yerin altında. Ama füze rampaları da mobil. Yani gezer şekilde. Dolayısıyla Amerika yeniden belirlediği noktaları mı vuracak yoksa her an her yerde gezen füze rampalarını hedef alabilecek mi? Bu kritik bir soru. Eğer askeri bir operasyon ihtimali olursa hani neresi olacak diyor sorursanız ben bunu biraz da cerrahi bir operasyon olacağını düşünüyorum. Yani bir noktayı alıp oraya hemen bir cerrah operasyonu ve geri çekilme. Ama ihtimaller tarihinde şunlar var analizlere göre. Füze depoları, radar sistemleri, hava savunma altyapısı ve komuta merkezleri. Şimdi bunlar da az yerler değil. Sert bir operasyon aslında bu. Ve İran'ın tam anlamıyla kolunun kanadının kırılması demek. Şimdi bu İran ordusuna zarar vermek mi anlamına gelecek yoksa devrim muhafızlarına mı zarar vermek anlamına gelecek? Bu da aslında iki soru cevaplanması gereken. Ve biraz evvel söylediğim gibi zaten Körfez ülkeleri oldukça tedirgin herhangi bir saldırı karşısında. Dolayısıyla Körfez'deki Amerikan üsleri, petrol tesisleri ve Hürmüz Boğazı'nın
kapatılması veya vurulma ihtimali iki türlü de, yani İran tarafından kapatılması veya Amerika'nın saldırı durumunda oranın bir savaş havzası haline gelmesi Körfez ülkeleri için ticari olarak da siyasi olarak da büyük bir sıkıntı yaratacağını düşünmekteyim. Hürmüz demişken Hürmüz'e de bir ayrı başlık açmamız gerekir bu minvalde. Çünkü Hürmüz dünya petrol ticaretinin %20'sinin geçtiği bir yer Gülsüm Hanım. Ve yine yaklaşık 20-25 milyon ton petrol de yine Hürmüz Boğazı'ndan giriş yapıyor Basra Körfezi'ne. Şimdi dolayısıyla İran köşeye sıkışırsa, diyelim ki İran artık yapacak hiçbir şey kalmadı. O zaman İran Hürmüz Boğazı'nı kapatma kartını kullanır mı? Boğazın kendini yok etmek anlamına gelir. Çünkü Hürmüz Boğazı küresel bir enerji krizini tetikleyecek ve İran'ın biliyorsunuz petrolün %90 oranında alan Çin İran petrolüne bağımlı ve bildiğim kadarıyla İran Brent petrolünün 10 dolar altına kadar alıyor. Ucuza alıyor yani. Şimdi Hürmüz'ü kapattığınız zaman ne olacak? Çin de petrolden mahrum kalacak. Çin'in petrolden mahrum kalması demek İran'ın büyük bir ekonomik krizinin daha da derinleşmesi demek. Ve şunu da söyleyeyim Gülsüm Hanım. Şu anda İran'da hiper enflasyon katlanarak gidiyor. Hatta şöyle bir rakam yapmışlar. 700 doları olan İran'da multimilyarder olur. Çok ciddi artık riyalin yerlere yani çöktüğü söyleniyor. Tabii üzücü bir durum İran halkı açısından da. Bir an evvel toparlanması gerekir. Dolayısıyla bu ihtimallerin de ekonomi çok daha kötü vaziyetlere götürebileceğini söyleyebiliriz. O zaman Amerika'nın gerçek amacı ne Gülsüm Hanım? Buna biraz kısaca analiz etmek gerekirse 3 tane stratejik hedeften bahsedebiliriz. Birincisi İran'ı hepimizin bildiği bir geleneksel olarak nükleer üretim eşiğinin altına çekilmek mümkün mertebe. Diğeri İsrail'i tek başına harekete geçmekten alıkoymak. Biraz evvel dedik ya dizginlemek. İsrail'i bu anlamda biraz yatıştırmak, biraz daha şöyle sen bir yerinde kal demek. Ve Çin ve Rusya'ya da, bu da bence geleneksel bir mesaj. Eisenhower doktrininin bence 1950-57'deki manifestosunun devamı olarak gösterebiliriz. Dolayısıyla Çin ve Rusya'ya burası benim çıkar saham ve tabii ki hayat saham diyerek de bu şeyini yani eski geleneksel duruşunu tekrarlayabilir. Yani bu yığınak sadece bir askeri yığınak değil, aynı zamanda jeopolitik bir mesaj olarak görmemiz gerekiyor Gülsüm Hanım. Diplomasi bitti mi artık? Bence bitmedi. Çünkü Donald Trump bir iş adamı olarak, benim deyim bir esnaf olarak kar zarar hesabını yapabilen bir lider. Bu işin zararına ve karına baktığı zaman karının diplomasi masasında sonuna kadar bu süreci devam ettirmek olduğunu ben düşünüyorum. Hani zaman mı savaş mı demiştik ya, zaman kazanma meselesinde de bence Donald Trump İran'la aynı tarafta. Çünkü ister Umman'daki görüşmeler olsun, ister Cenevre'deki görüşmeler olsun veya bundan sonra inşallah İstanbul'da olur. Hani olsun bir yerde de nerede olursa olsun bitsin bu iş. Ama Donald Trump bunu uzatabildiği kadar uzatacak. Şimdi ne dedi en son? 10 gün. 10 gün sonra eyvah İran bitti. Şimdi 10 gün geçecek ben eminim. Bir şey olmayacak. Bu sefer diyecek ki son 15 gün, son 20 gün. Yani bunu mümkün olduğunca uzatacak. Bir de şu da var. Tabii Donald Trump'ın biraz küçük bir ihtimal ama bence söylenebilir. Şimdi Ramazan ayı içinde olmamız sebebiyle de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki İslam gücü yani Müslümanların siyasetteki gücü de artıyor. Lobi gücü de artıyor. İşte bu New York Belediye seçimlerinde de aslında bunu Mamdani'nin seçiminde de bir şekilde gördük. Dolayısıyla Ramazan ayı içinde de bunu yapılmaz yahu diyerek de hani İslam dünyasında Müslümanlara karşı da biraz şirin gözükmek de isteyebilir. Küçük bir ihtimal ama ne olursa olsun yani bir mermi atmamak üzere dayanacak. Gerçeğe bakalım real politiğe. Cerrahi bir operasyon olabilir. Yani böyle yine belli noktalar haberli. Çünkü geçen sefer haberli vuruldu yani artık bunu kimse saklamasın. Trump işte biliyorduk yok ettik ama uranyumu zaten büyük kısmı kaçırdılar tırlarla. Dolayısıyla haberli bir vuruş olabilir. Çok zarar vermeden, çok tetiklemeden böyle bir şey yapılabilir. Ama şahsi düşüncem sonuna kadar Trump diplomasi diyecek. Netanyahu sonuna kadar savaş diyecek. Siyonistler, evangelistler Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yine savaş diyecek. Çünkü onların amacı şu, bir de bunu da söylemek lazım. Suriye'den çıkartılan DAEŞ'lerin, 2500 kadar DAEŞ'i teröristin biliyorsunuz Irak'ta Bafel Talabani ve Kubat Talabani bölgesine, PKK bölgesine getirildiler. Kandil bölgesi. Diğer tarafa geçirmek suretiyle Mahabat, eski Kürt devletinin kurulduğu coğrafyada onları eylemlere sevk etmek, eylemler yapmalarına müsaade etmek ve orayı Suriyeleştirmek. Komple teorisi ama bence bir ihtimal.
düşünmesi gereken bir ihtimal. Bu da İran'ı daha çok bölmek, İran'ın devlet mekanizmasını yok etmek üzere bir senaryo olarak değerlendirebiliriz belki. Peki Türkiye nasıl etkilenecek hocam? Şimdi Türkiye tabii her konuda iyi olsa da etkilenecek, iyi anlamda, kötü olsa etkilenecek, kötü anlamda. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Hakan Fidan biliyorsunuz Erakçı ile, İran Dışişleri Bakanı ile görüştüler. Ve net verilen mesaj şu, yani okuma yaptığımız zaman her ne kadar farklılıklarımız olsa da, her ne kadar siyaseten de anlaşamasak da İran bizim kadim komşumuz ve dost ülkemiz. Biz İran'ı hiçbir zaman düşman görmedik ki. İran yıllardan beri zaten bildiğimiz klasik mezhepçi ideolojik anlayışını yansıttı maalesef. Cumhurbaşkanı Pezeshkian büyük bir şanstır. İran açısından ve bölge açısından ve Türkiye ilişkiler bakımından. Ama velayet-i fakih, dini makamın da Hamaney tarafında bu anlamda biraz daha kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor Türkiye ilişkileri bakımından diye düşünüyorum. İran'ın çökmesini ben beklemiyorum. Rejimin de değişmesini çok beklemiyorum. Ama isim değişiklikleri olabilir. Reformistlerin hapishanelerden çıkarılması ve İran'ın daha güncellenmesi söz konusu olabilir. Ama ben büyük bir işte şah gelecektir, işte efendim monarşi gelecektir gibi hani tabii uluslararası ilişkilerde kesin konuşulmaz ama ben yakın ve orta vadede beklemiyorum Gülsüm Hanım.